krep yapıyor ablamız. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Abi merhaba. Merhaba. Türksün. Çok güzel. Ben de diyordum Türkiye'ye denk gelmedik diye. Nasılsın abi, iyisin? İyi vallahi abi ya. Yağa bakar mısınız? Katran olmuş, katran. Vay. Benim burada 44 yıl oldu. 44 yıldır buradasın. 44 yıldır buradayım. Malezya'dasın. Malezya'da. Dönerde değilsin ama değil mi? 44? Hayır, 27 yıl büyükelçilikte aşçılık olarak çalıştım. Vay maşallah. Aha şu binada tanıştık. Allah Allah. Evet. Nasıl yani? Bu grafik dizayn. Öyle Kendisi mi? grafik dizayn. Grafiker. Evet. İşte Emekli var. Emekli oldun. giderdin gitmezdin, ben de zorla gönderdiler buraya. Israrla geldin. Vallahi ısrarla geldi. Gelmeyen hiç niyetim yok. İyi oldu mu geldin? Vallahi bilmiyorum, iyi mi oldu, kötü mü oldu. Hikmet abi eline sağlık. Bu da siz neredendiniz? Mardin. Çok güzel. Burada yaşıyorsunuz. Evet, Büyükelçilik'te. Büyükelçilikler. İyi güzel. Buradan evliyiz. Burada yaşıyorsunuz 30 yıldır. Nasıl abi, Malezya'da yaşamak nasıl bir duygu? Sürekli olarak bir ömür yani. Öyle diyeyim. Chicken and beef. Chicken, this one beef. Yes, thank you. Malezya'dan tekrardan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Şimdi Malezya'da dışarı çıktım. Malezya'da güzel bir pazar buldum. Buradaki yerel halkın satışlar yaptığı güzel yöresel bir pazar. Böyle yeme içme, kıyafet, her şey var. Ama ağırlıklı olarak yeme içme şeklinde gördüm. Şimdi bu pazar içerisinde şöyle güzel bir gezinti yapacağız. Bakalım neler yapabiliriz. Ben de kahvaltı yapmadım henüz. Belki bir şeyler atıştırırım ama önce gezip burayı bir keşfetmek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Burası Tayland'daki bu pazarlar gibi değil. Tayland'daki pazarlarda böyle börtü böcek falan da vardı ama burada Müslüman olduğu için Malezya halkı zaten satanlar da Müslüman olmasa bile helal ürünler satmaya çalışıyorlar. Çünkü rağbet %90 helal ürünlerde. Ondan dolayı da satışlar ağırlıklı olarak hep helal olarak, ama tabii damak tadı uymayabiliyor bazen. Fakat farklı lezzetleri de böyle ara ara tatmaya çalışıyorum. Şimdi ne diyoruz? Malezya sokak yemekleri videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, şöyle bir börekçiye denk geldim. Bakın, bir börekçi kardeşimiz böyle börek açıyor burada. Selamünaleyküm. What is this? Salsa. Sos. Sos ya. Önce sosluyor böreği. Bakın şöyle, ondan sonra yağda pişiriyorlar tam karşıda göründüğü gibi. Buradan şöyle ufaktan bir ilerleyelim. Bakın mesela burada kıyafet satıyorlar. Burada şöyle salatalı malatalı güzel bir kahvaltılık. Abi sebze, meyve, her şey var. Selamünaleyküm. Burada meyve sucuğu, tofular. Hintli galiba bu arkadaş. Şöyle mısır da satıyorlar bakın. Bu mısır olayını yıllar önce ben İstanbul'da böyle mısır olayının ilk patladığı zamanlar öyle bir stand falan almıştık. Alışveriş merkezinde uzun bir dönem yapmıştık. Sonra başka işlere yöneldik. Böyle bakın, çilekçi arkadaş. Batik gömlekler. Batik diyorlar bunlara burada. Bu arada dikkatimi çeken, şimdi bu havada bu sıcakta mont satıyorlar yani. Demek ki giyiliyor. Bir de bayağı kalın mont. Mevsimsel olarak buradaki insanlar demek ki belli zamanlarda üşüyorlar. Selamünaleyküm. Ha, Dubai çikolatası. Yeah, this one is Original? yeah, original one. Really? Yeah. Vay. It's good. Thank you. Orijinal Dubai çikolatası diyor. Burada da meşhur olmaya başlamış bu Dubai çikolatası olayı. Biraz geç geldi galiba buraya. Burada şöyle bakın. Donut var. Üzerine kornet falan koyuyorlar. Çikolatalı donut. Bunlar neymiş? Bu donut falan. Bayağı bir şeyler var burada ya. Böyle şeyler ilgimi çekiyor benim. Şu lotuslu
Alayı çikolatalı zaten. Hello. How much money? What is this for? 4 ringgit. Okay, thank you. 4 ringgite satıyormuş bir donutu. Burada bakın şöyle kebapçı var. Selamünaleyküm. Vay. Şiş satıyor burada bakın. Selamünaleyküm. Meyve sucuğu. Bunlar da herhalde tavuk kalbi böyle. Burada bir sıra var. Ne bu? Ne sırası? Meyve suyu mu veriyorlar? Ha, dönerci. Hello. Hello. What is this? What is this? Kebap. Aa. Şöyle tavuk kebabı satıyormuş bu arkadaş. Tantuni gibi yapmışlar. Selamünaleyküm. Bu da tatlıcı mı burada? Aa, bak neler varmış burada ya. 5 parçası diyor 4 ringgit. Vay vay vay. Neyli acaba bunlar? Ya karnım da aç aslında, bir şeyleri böyle atıştırmak istiyorum ama farklı bir olay burada. Böyle jölemsi. Hello. Bu soya sütü olayı burada meşhur ama hiç keyif almadım. Selamünaleyküm. Hiç keyif almadım ya soya sütünden. Daha önce içmiştim. Yağa bakar mısınız? Katran olmuş, katran. Vay. Acı soslu tavuk. Aa, dönerci. Dönerciye denk geldik. Selamünaleyküm. Waalaikumsalam. How are you? Ya, alhamdulillah. Good. Şöyle ekmek arası gibi bir şeyler yapıyor. Where are you from? Huh? Malaysia. Local Malaysian, local. Yeah. Chicken and beef. This one chicken, this one beef. Yes, thank you. 6 ringgit, 12 ringgit böyle fiyatları var. Bu döner olayı bizden böyle bayağı bir dünyaya yayıldı abi. Ondan sonra olay değişti. Buralarda bizim Türklerden birisi nasıl olmuş da dönerci açmamış. Şimdi şaşırdım. Şöyle etrafı gezelim, belki bir denk geliriz birilerine. Hello. What is this? Murtabak. İçinde sos gibi bir şey koyuyor ama kıymalı sos gibi bir şeydi. Kekçi. Selamünaleyküm. Krep yapıyor ablamız. Etrafı gezeriz şimdi. Biraz daha gezelim şöyle etrafı. Şu tatlılar çok güzeldi ya, şeyde Japon tatlısı bunlar benim bildiğim kadarıyla. Marketlerden alıyordum ben, 7-Eleven marketlerden. Thank you. What is this? Why? Ha, thank you. Thank you. Bakın şöyle pervane koymuş. Şöyle közü harlıyor. Tavuklarını pişiriyor orada arkadaş. Burada salata falan doğruyorlar. Tavuk satay. Satay şiş anlamında oluyor sanırım. Bakın burada bir pankek gibi bir şey mi yapıyorlar orada? Hello. Bardakta mısır veriyorlar, böyle soslu moslu bir şeyler koyuyorlar içine. Soya sosu mu koyuyorlar içine, bir şey koyuyorlar. Allah Allah. İlginç. Şimdi etrafı keşfetmeye çalışıyorum ya. Bir şeyler yemek istiyorum ama şu an net olarak
Karar veremedim. Döner düşündüm ama pek şey gelmedi böyle. Ya bizim dönerler gibi pek değil galiba. Burada ne var? Pizzalar var. Tavuklu pizza ağırlıklı. Hep tavuklu. Seafood. Evet. Şu dönerden yesem mi acaba da? Abi ağır bir koku var ya. Bu pişen yağ var ya, onun yağın kokusu böyle buram buram genzimi yaktı. Evet, Müslümanların ağırlıklı burada genelde zaten bu şekilde. Hello. Genelde Müslümanların tercih ettiği bir yer. Burada şöyle, burada yaşayan mesela Hristiyanlar da var, Japonlar var, Çinliler var. Onlar da aynı şekilde daha çok böyle Müslümanların üretmiş olduğu yemekleri tercih ediyorlar. Hello. Burada yengeç mengeç var böyle. Vay. Burada gezeceğim, yine bir şeyler alacağım böyle atıştırmalık, böyle tatlımsı bir şeyler canım çekiyor. Ama kahvaltı yapmadım. Böyle bir şey atıştırmam lazım, öyle hissediyorum. Öncelikle direkt tatlıyla vurmayalım olayı. Burada bir kebapçı gibi bir şey var mesela. Sebze mevze kızartmış. Sürpriz. Ne ki o, patates mi acaba? Böyle tatlıcı var bir tane, bakın künefe hesabına. Künefeye benziyor. Cheesecake gibi bir şey yapmış. Şöyle dragon şekerleri var. Ağzına atıyorsun, ejderha alıyorsun burada. Bakın bir kebapçı daha var burada, bakın. Şöyle arka tarafı göstereyim. Bu bölgenin ismini öğreniriz birazdan. Bakın burada mesela makarnacı var. Spagetti. Bakın mesela peynirli spagetti bile, sebzeli peynirli spagetti yapmışlar. Vay. Şöyle etrafta biraz daha gezelim. Burada bir arkadaş var yine. Bir şeyler yapıyor, krep gibi. Hello. Selamünaleyküm. What is your name? Ali. Maşallah. My name is Fuat. From Turkey. Turkey. I'm from Turkey. Yeah. Thank you. Türklere karşı burada bir saygı ve sevgi var. Onu göstermek için aslında söyledim böyle Türk olduğumu. Bakın burada ablalarımız yağın içerisinde bir şeyler pişiriyor. Selamünaleyküm. Bu hurma mı? Evet, hurmacı. Bir muz mu bu? Muza benzer bir şey kızartıyorlar burada. Tavuk pişirmişler. Burada meyve sucuğu. Arkadaş. Yine aynı makarnacı. Selamünaleyküm. Çorba satıyor ablamız. Dikkatimi çekti, döneyim dedim. Bakın şöyle çorbacı. Bu mesela limon satıyor, böyle limonata falan, limonatacı gibi. Evet, yöresel yemekler, balık pişirmişler, balık koymuşlar. Vay. Ha, bir döner daha gördüm orada. Bir dönerci daha var.
gibi. Temiz bir yere benziyor, temiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Abi merhaba. Merhaba. Türksün. Çok güzel. Ben de diyorum Türkiye'ye denk gelmedik diye. Nasılsın abi, iyisin? Nasılsınız? İyi vallahi abi ya. Ne yapıyorsun? Döner tezgah açmışsın burada, ne güzel ya. Yiyecek bir şeyler arıyorduk zaten. Oo, dürüm falan yapıyorsun. İsim neydi abi bu arada? Hikmet Atak. Hikmet Atak. Ha, Atak buraya koymuşsun zaten. Evet. Oo, direkt Türk mekanı. Şöyle bakabilir miyim, gösterebilir miyim abi burayı? Tavuk yapıyorum. Tavuk yapıyorsun şu an. Çok güzel. İçinde işte soğan, domates. Ha, yeşilliklerini falan hepsini bizim Türk usulü yapıyorsun yani. Türk usulü Türklere veriyor. Genellikle. Türklere veriyorsun. Malezyalılar soslu istiyor. Ha, onlar soslu istiyorlar. Onlara sos veriyor. Bakın çeşit sos var. Öyle mi? Bizimkilere Çok güzel. Çocuklar mı? bu benim oğlum. Bu da Selamünaleyküm. arkadaşı. İnşallah zamanı gelince beraber olurlar. İnşallah. Hikmet abi. Efendim, merhaba. Abi kaç yıl olmuştur senin burada? Benim burada 44 yıl oldu. 44 yıldır buradasın. 44 yıldır buradayım. Malezya'dasın. Malezya'da. Dönerde değilsin ama değil mi? 44? Hayır, 27 yıl Büyükelçilikte aşçılık olarak çalıştım. Vay maşallah. 80 Büyükelçilik aşçısıydın burada sen. Evet, 81'de geldim. 2008'de Büyükelçilikten emekli oldum. Sonra dedim bir de evleneyim dedim buradan. Valla gelince bir sene sonra evlendik zaten. Aa, bir sene sonra. Bir sene sonra Çok evlendik iyi ya. zaten. Çok güzel. Sen neresin abi? Ben Yozgat Akdağ Madeni. He? Akdağ Madeni. Allah Allah. Yozgat Akdağ Madeni. Vallahi ben de Yozgatlıyım. He? Sarıkaya. Bizim Yozgatlılar döner iş pek yapmaz ama sen aşçı olduğun için Evet. Hepsi var sende. Aşçı olduğu için hepsi var. Pasta. vallahi bir de Evet, hemşeriyle karşılaştık burada. Evet. Hoş Çok geldiniz, güzel sefa abi. getirdiniz. Hoş buldum abi. Bir çocuklara selam vereyim şöyle. Tamam. Nasılsın kardeş? Abi hoş geldin abi. Hoş buldum. İsim neydi? Ayhan. Ayhan. Ayhan maşallah. Muhammed Ayhan. Ahmet Ayhan. Muhammed. Muhammed Ayhan. Çok güzel. Muhammed, işi öğrendin ha sen de. Vallahi küçükten beri buradasın değil mi sürekli? Her gün burada mısın abi sen? Yok, haftada bir gün. Haftada bir gün. Haftada bir gün cumartesi. 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 Bölgenin adı ne burada abi? Bura Calanta. Calal Ta. Ta. Calal Ta. Calanta. Ya Müslüman. Yani gelirseler seni burada nasıl bulsunlar? Ne yazsınlar konuma falan? Calal Konum Ta. zaten burası karşı tarafta yolun karşısında Sogo var. He. Bu binaların arkasında. Sogo dediğin zaman herkes bilir genellikle. Sogo neydi burada? Sogo alışveriş mağazası. He, alışveriş merkezi Alışveriş Sogo. merkezi, evet. İşte Evet. ya oradan da onu söyleyeceğim. Oraya gelince burayı bulabilirler. Burayı bir bilirler. şekilde. Zaten burası tek Müslümanların Hem en iyi pazarı. Müslümanların pazarı En iyi burası. Müslümanların pazarı. O yolun bir tarafındasın sen. Bayağı bir Evet, uzun burası bir burada uzun. caddeydi. Camiye kadar gidiyor. Evet, evet, camiye kadar gidiyor. Cami ne camisiydi burada? Cami değil işte. Bir dakika. Hatırlıyor musun? Ha, caminin ismi neydi? Caminin ismi Masjid India. Matik Masjid India. India. Ha, bu kısmın işte arka kısmı. Mescid India gibi yani. Orası o caddenin ismi Masjid India. He, O caminin ismi de Masjid India Camisi oluyor. anladım. Ben bir şeyler atıştıracağım abi. Zaten Tamam, kahvaltı buyurun. yapacaktım. Tabii, buyurun. İyi denk Hem bir geldi. ekmek verir misin oğlum? Arkada da bir dönerci vardı. Ona böyle bir baktım da sordum ben de. Evet. Lokal dedi. Lokal olduğunu söyledi. Hani bir Türk falan var mı diye baktım da Türklük yok, göremedim. Maalesef benden başka bulamazsın. Burada Türk olarak tek satış yapan. Tek satış yapan benim, evet. sensin. Domates, soğan veriyorum. Olabilir abi, evet. Senin çocuk, yeğen, Evet. yenge burada herhalde. Evet. Merhaba yenge. Türkçe biliyor mu yenge? Biliyor. Türkçe biliyor mu? Biliyor. İdare ediyor, bazen kayıyor. Vallahi. Türkçe biliyor musun yenge? Türkçe biliyor musun? Bazıları ama konuşuyor yani. Ha, biraz biliyorsun. Evet. Bazen konuşuyor. Nasıl tanıştınız Hikmet abimle? İyi. Vay. İstiyor musun? Olur abi. Orijinal mi? Sen Türk mü geldin? İyi. Türkiye'den, evet. Evet. Türkiye'den. İstanbul. İstanbul. Allah Allah. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sana soracağım, yengeyle nasıl tanıştın öyle? Vallahi yengeyle nasıl tanıştık? Şu an cayır cayır Asya'ya geliyorlar. Nasıl? Asya'ya geliyorlar Nasıl? biliyorsun. Türkiye değil. Nasıl değil? Buradan Aha, şu binada tanıştık. Allah Allah. Evet. Nasıl yani? Bu grafik dizayn. Öyle Kendisi mi? grafik dizayn. Grafiker. Evet. İşte Bir emekliler. Emekli oldun. Gençler bizde. Emekli oldunuz. Burada mı tanıştınız siz?
Yakın. Bu her zaman orman diyor. Senin gelinin İnşallah. inşallah. Maşallah. Benim oğlum sonra 2 de okul üniversiteler. Başka çocuk var değil mi? 3 tane kızım var, 5 tane torun var. Maşallah ya. Sen de Kızım birinde daha yok ikisinden. Birinde 3 tane, birinde 2 tane. sen bayağı bir kök salmışsın buraya. Ha. Bizim buraya gelen çok Türkler var evlenmeye. Buralara daha doğrusu Asya'ya. Evet, buraya çok var. Çok gelenler Çok var. gelen var, evet. Evet evet. Türk adamıya kadınlar. Evet, evet. Ve buraya Doğru söylüyorsun. Aynen. burada evleniyor bazen 2 de öyle. O da var. Doğru. Bazen Türkiye'ye gidiyorlar. Türkiye'de gidiyorlar, orada duruyorlar. Size buyurun oturun. Şimdi abi de Türkmüş. Evet, merhaba. Masaya oturdu. Ben turist sandım seni açıkçası. İlk başta oturunca dedim ayıp olmasın. Kamerayı çevirmedim. Yok estağfurullah. İsim neydi abi? Eyüp Yaşar abi. Eyüp Yaşar. Burada yaşıyorsun. Everything, 2003'ten everything. 2003'ten beri buradasın. Ay maşallah ya ne güzel. Ne iş yapıyorsun burada? Abi yani ben evliydim daha önceden. İşte burada bazı işler yaptık işte. Restoran'tı. Restoran işleri yapıyorsunuz. Japonya'da kaldım 3 sene. Şu an burada yaşıyorsun. Şu an evli misin? Yok. Ayrıldın. yok. Hanım vefat etti. Öyle mi? Evet. Başınız sağ olsun. Sene oldu işte. Şimdi buradayız işte. Bakalım seneye. Burada çok evlenen Türkler var ya. Çok kişi geliyor buraya. Özellikle erkekler Asya'ya, Endonezya'ya. çok Hepsini fazla yazabildin gelen mi? var. Endonezya'da daha çok. Çünkü Evet. Endonezya'da yani bizim kültürden Endonezya kültürü biraz yakın. Evet. Malezya'nınki biraz şey yani. Doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Rica ederim afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi Hikmet abimizin mekanında Şunu şöyle kessene, şuraya 2 tane meşhur kes değil de. mi? 40 2 yıldır. tane kes de koy. Malezya'dayım. Evet. 85'ten beri. 85'ten beri burada. Çok güzel ya. Böyle abimizin yaptığı dönerden yemeye başlayalım. Abi turşu da verirsen. Ha, 2 tane kes. Hikmet abi eline sağlık. Valla Afiyet olsun. Hikmet abi turşu verdi. Sen mi yapıyorsun turşuyu? Yok. Hazır. Bunu hazır alıyoruz. Bulabiliyorsun yani turşuyu burada. İdare ediyor. mı damak tadı Bazen burada? bulamıyoruz. Damak tadı yok. Ha, damak tadı. Damak tadı Ya, yok. alışmışlar mı yani? Turşuyu seviyorlar mı? Yok, pek sevmiyorlar. Pek sevmezler. Ama bulabildin mi? Vallahi helal olsun ha. İşte Araplar getiriyor, Ya, Suriyeliler. Araplar getiriyor. Suriyeliler getiriyorlar. Çok Suriyeli var burada. Çok. Her taraf Suriyeli. Abi döner gerçekten efsane, tam böyle özlediğimiz döner yani. Türk ekmeği olsa o Yani zaman tadı değişir. şeyde yiyorum ben bu Arapların yani Suriyelilerin dönercileri falan var ya, biliyorsun Bingtank bölgesinde, ama Evet, Bingtang'da. o tadı çok alamadım ya. Aynı Yani şey gelmiyor, böyle içinde soslu falan oluyor ya onlar. Evet. Çok uymuyor yani bizim damak tadıyla Onlar bir değil. değişik. Bizimkisi maalesef. Evet Hikmet abi. Ne yaptın, ne ettin? Ne yapalım Biraz vallahi. tanıyalım seni ya, böyle ayaküstü Geldik konuştuk işte. da. Büyükelçi'ye gel. Nasıl geldin abi sen Büyükelçilikten Büyükelçi buraya? Ankara'da ben restoranda çalışıyordum. Evet. Patron Büyükelçi'nin hanımının, dayısının tanıdığıymış. Onların şeyle giderdin gitmezdin, ben de zorla gönderdiler buraya. Israrla geldin. Vallahi ısrarla geldi. Gelmeyen hiç niyetim yoktu. İyi oldu mu geldin? Vallahi bilmiyorum, iyi mi oldu, kötü mü oldu. Burada sonuçta bir şey düzen kurmuşsun işte, Bir ne güzel. düzen görüyoruz. İşte 4 tane de çocuğumuz var. 4 tane çocuğun var. 4 tane çocuğum, 3 kız bir oğlum var. 5 tane de torun var. İşte Allah bağışlasın. Allah İşte bağışlasın. onların sevgisi yetiyor. Doğru söylüyorsun. Başka da bir şey gerek yok. Sadece döner mi yapıyorsun şu an? Döner yapıyorum. Burada yapıyorsun, başka? Burada yapıyorum, bir de başka bir yer var. Tutracağı diye bir yer var. Evet. Haftada 3 gün kesik döner götürüyorum. Ha, orada kesik döner sarıyorsun. Öğlen yemek saatinde 2'ye kadar 2'de kapatıp geliyoruz. He, Haftada 3 gün. iyi. Burada peki nasıl oldu, sen bir anlatır mısın? Yengeyle nasıl tanıştın? Vallahi ne yapalım? Nasıl denk geldiniz öyle? Geldik, Türkiye'den geldik. Malezya küçük yer. Kim yok, kimse yok, sıkıntı. Evet. Hiç geziyordum, bol bol geziyordum. Nasıl, tesadüf mü oldu? Tesadüf işte, tanıştık, işte sıkıntı, işte tanıştık, öyle şekilde. Tesadüfen tanıştın yengeyle. Tesadüf, tanıştık. Sen Yozgatlıydın bu arada. Hemşeriyiz. Daha önce çok geliyordum Sarıkaya'ya ama Gidip geliyor mu bu ara Yozgat'a? Yozgat'ta yeni geldim. Öyle 9. mi? ay sonunda geldim. Evet. 2,5 ay kaldım. Burada kazandığını buraya mı yatırım yapıyorsun, Türkiye'ye mi? Vallahi şimdi doğru Dengeli mi? doğru söylemek lazımsa haftada bir şey ancak kendini geçindiriyorsun. He. Evini geçindirebiliyorsun. Evini geçindir, Evini normal geçindir. istihdamını sağlıyorsun Evet. o şekilde. Evet. Emeklisin? Emekliyim. Güzel. Bazen burada işte işler yavaş oluyor falan. Emekliden oradan çekiyorum. Evet.
Ondan kullanıyorum. İşte Türkiye'ye gittiğimde onu kullanıyorum. İşte idare ediyoruz. En azından Tabii, düzeni tabii. kurmuşsun ve Evet, kendi düzen, kafanda doğru. oturtmuşsun. Çocuklar var. Çocuklar var işte. Çocukların, torunların. Düğün ne zaman? Düğün, oğlum düğün ne zaman? Düğün ne zaman? Herhalde 1-2 sene sürer. 200 sene. O kadar bekleme ya. Daha okul bir sene var. Okul daha var. Muhasebe okuyorlar. O da muhasebe okuyor. Güzel. İkisi de muhasebe okuyor. İnşallah Allah nasip ederse Evet. 2 yıl diyelim. 2 yıl, En az 3 yıl iki gider. Ha, en az 2 yıl. Doğru. İyice bir Evet. işine gücüne bir şey yapsın, Tabii, sahip tabii. çıksın Önce ondan iş. sonra. Doğru söylüyorsun abi. Ben bir döneri yiyeyim abi. Ondan sonra Afiyet tekrar sohbet olsun, ederiz. Sağ tamam. olasın. Döner güzel olmuş. Hafif acılı. Vallahi güzel döner ya. Çok hoşuma gitti. Haftada Çok bir hoşuma gün gitti yani. Bunun için bunu bekliyorsun. Değil mi? Haftada bir gün. Araplar kim seviyor? Çok Araplarınki tutmuyor. Damak tadı tutmuyor ya. Ev uzak mı? Ev uzak, burada 23 kilometre. Evin var mı burada? Ev aldın mı abi? Burada ev aldım, işte hala taksitini ödüyoruz. Taksit aldın. 30 yıllık Ha, kredi şeklinde. bir banka kredisiyle. Evet. İşte bir aşağı yukarı bir 10 yılı daha var. Şey nasıl geçti? Türkiye'nin görevi nasıl geçti? Aşçılık zamanları nasıl oldu? Ya Elçilikte. Türkiye'de sene 74, 16 yaşındaydım. Evet. Ankara'da Tunalı Hilmi'de bir pizza günü açıldı. Türkiye'nin ikinci pizza, ilk pizzacı İstanbul'daydı. Pideci mi? Pizza. Pizzacı. Pizza. İkinci pizza İstanbul'da, Ankara'da Pizza Pino diye bir yer açtılar. Evet. Orada çalıştım. İşte oradan da askere gittik. Askerden geldim bir yere, Malezya Büyükelçisi'ne yakın yerde bir yer açtılar. 2 ay orada çalıştım. Oradan da beni zorla buraya gönderdiler. Sen nasıl işe girdin elçilikte nasıl işe girdin? Elçilikte işte tavsiye. Ha, tavsiye Benim üzerine. patronum tavsiyesiyle. Evet, güzel. Tavsiye etti. Hikmet git, Hikmet mi yok gitmem, gitmem. Israr ettiler. Bayağı zorladılar. Ama senin böyle kaderin falan değişmiş yani öyle. Vallahi işte kader demek ki burada. Evet. Türkiye'ye gidip yerleşmeyi düşünüyor musun abi? Abi şu anda hiç çoluk çocuk burada olduğu için. Çoluk çocukla gitmeyi onlar mesela Ya istiyor mu? şimdi çocuklar gitmez. Çocuklar gitti mi? Yenge gitti mi Türkiye'ye? Ki ondan gitti, 3 sefer gitti. Evet. Kızımın biri bir sefer gitti. Küçük kız, öbür 2 kızım daha hiç gitmedi. Onlar daha gitmedi. Türkiye'yi bilmiyorlar. Vallahi Vallahi gidemiş. Allah nasip olmadı daha. bir Yozgat'ı görsünler Yozgat'ı. Vallahi ya. inşallah Allah nasip etsin inşallah. İnşallah, inşallah. Allah o günleri de gösterir. Arabaşı çorbası yapmadın mı hiç? Yok, geçen gün de öyle bir televizyonda gördüm de. Evet. Yozgat arabaşı biri söylüyordu. Yedin mi hiç denedin mi de. O çorba nerenin abi? Kayseri'nin mi, Çorum'un mu, Vallahi- Yiğide'nin mi? Herkes diye bizim Vallahi İç bilmiyorum. Anadolu'nun. Genellikle Yozgat'ın diyorlar arabaşı. Evet. Doğru söylüyorsun. Yozgat'ın diyorlar. O hamurun içeriği ne abi? Nasıl yapıyorlar hamuru? Unu kavuruyorlar. Un kavuruyor. Kavrulmuşun tabii. He. Kavrulmuşun. Sonra onu pişiriyorlar mı? Tabii un da çorbası da kavrulmuş un olması gerekiyor. He. Yoksa rengi beyaz olur. Ama daha başka şeyler olabilir bilmiyorum. Tam olarak onun tarifini bilmiyorum. Ama çorbasının unu kesinlikle kavruluyor. Bu eti nereden buluyorsun abi sen? Bu eti burada toptancı var. Toptancıdan alıyorum. Avustralya eti. Ha, Avustralya top. Avustralya. En yakın herhalde Avustralya burada şey olarak, lezzet olarak. Genellikle Avustralya, New Zealand var. Lezzet olarak. Nasılsın abi? Eyvallah, merhaba, hoş geldin. Abi merhaba. Bu da bizlerden Büyükelçilikte çalışıyor. Kamera açık ama kapatayım mı? Sohbet ediyorduk, kamera açık ama. Ahmet abi de çekmişsin değil mi geçen? Ahmet Aha. abiyle çektik, evet evet. Gördünüz herhalde. Siz neredendiniz? Mardin. Çok güzel. Burada yaşıyorsunuz. Evet evet büyük geçişti. Büyükelçilikte. İyi, güzel. Ben keseyim. Ben bakayım şöyle bir de. Abi hoş geldin abi. Nasılsın abi? Ay. Hikmet abi işinin başında. Merhaba. Sen yaz ha. Abi var ya harbiden
çok farklı ya şey hani dönerin duruşu bile farklı yani. Kestiğin zaman Teşekkür ederim. hem yaban Türk hem bir de Yozgatlı olunca. Eyvah eyvah. Buralarda bıçakla alıyorum. Nasıl abi? Bu kısımları bıçakla Ya alıyorum. onlarla Makineye bıçakla alıyorsun. yetişiyor Evet. Makine kesmiyor. Bu en kolay ama değil mi? Böyle Bu pratik. çok rahat. Ama tabii bıçağını devamlı bilemen gerekiyor. Tabii Yoksa, sürekli- Tabii. Bizim şey eski usulü var diye mi? Kılıç kalkan gibi. Bu testere iyeleri var. He. Onlarla biliyorum. Benim her şeyimin iyi kesmesi gerekir. Doğru söylüyorsun abi. Bıçağım, her şeyim. Doğru abi. Afiyet olsun abi sana da. Eyvallah, kesene bereket. Tabii tabii. Fuat Girar'da. Duymuş muydun? TikTok pek kullanmıyorum ben. Sadece fragmanları yayınlıyorum da. Senden artık kalite de aldım. Tamam abone oldum ben. Tamam, teşekkür ederim. Memnun oldum abi. Başkanım görüşürüz. Örnek beraber. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Valla döner çok iyi abi ben sana diyeyim Afiyet yani. olsun. Nüfusu nasıl Malezya'nın abi ne kadar? Geldiğimde 13 milyondu, şimdi 35 milyon. 13 milyon. 13 Bu milyon. Şu anda 35. çok Türk yaşıyor mu burada? Yok. Toplasan 300-350. 300-350 gibi değil mi? 350. Ya öğrencilerle falan diyorlar 500-600 falan. Daha önce bir 500-600 kadar vardı. Öğrenciler vardı. Evet. İşte onlar geri değil. Falan fazla ki. Azal. Öğrenci çok geliyor mu buraya Türk öğrenci? Şimdi pek yok. Burada şey varmış herhalde. Öğrenci olarak geldiğinde bütün ailesine oturum vizesi alabiliyormuş galiba. Ailece geldiklerini öyle duydum ben. Ailece onu bekliyor. Mesela çocuğunu buraya getiriyor. İlkokuldan başlıyor okutmaya. Burada okumak istiyor çocuğu. Yani okutmak istiyorlar çocuğunu. Çocuk burada okuduğu için annesi babası da o vizeye tabi olabiliyormuş. Aile vizesi gibi. Bilmiyorum ben. Hoş duydum. Birkaç tane Türkiye'den denk geldim o şekilde söylediler. Vallahi ben öyle birini görmedim hiç. Çocuğu okula yazdırmışlar. Çocuktan dolayı da kendileri burada vize almışlar. Bilmiyorum. Ama hani o vizeyle çalışamaz. Çalışamaz. Onun için ekstra Yok, çalışamam. bir hani ne diyorlar ona iş falan kurması lazım ya da başka bir İş iş kurması yapması lazım. lazım. Onun için de bayağı bir yüklü bir durumu iyi olması gerekiyor. Doğru. Burada şartlar zor mu abi Malezya'da iş kurma şartları falan? Ya şimdi iş kurumunda bayağı şartların iyi olması Abi gerekiyor. şey istiyorlar da. Böyle dudu. Gel abi sen gel. Şartlar burada biraz ağır herhalde. Asya'da genelde öyle. Türkiye'ye göre burası daha iyi diyeyim. Burada yaşam mesela Türkiye'de bir yere oturup da bir yemek yemek, bir de burada bir yerde yemek yemek daha uygun fiyata yiyebiliyorlar. Yani daha uygun oluyor burada. Ama tabii bazı yerler var. Evet. Bizden geri kalmaz. Onlar da pahalı. Onu bize de vereceğim ya. O öyle. Ben ellerini tutuyorum. Merhaba. Abi merhaba. Merhabalar. Çekim yapıyorduk. Parayı değil mi oğlum? Var mı mahsuru kapatayım mı kamerayı? Evet, çekim yapıyorum. Nasıl abi isim? YouTube mu? Evet YouTube. Hikmet abiyle bir tanıştık. Tanıştınız mı? Hikmet abi buranın eski kulağı kesiklerden geldi. Allah Allah. Yani Hikmet abi bulduysan başkasını aramana gerek yok. Eski misiniz abi siz burada? Ben de Hikmet abi kadar olmasa eskiyim. 30 yıldır buradayım. 30 yıllar. Evet. Vay be. İsim neydi abi? Ali veriyor. Ali. Abi merhaba Fuat ben. Merhaba, memnun oldum abi. Hoş bulduk. Sen de eski misin abi burada? Ben mi? Evet. Bu da buranın Klantan eyaleti var. Oranın başkanı. Nerenin? Klantan. Klan- Eyaleti var. He eyaletin. Evet. Eyalet başkanı mısın abi sen? Ne yapıyor başkanım? Meşhur olacaksın. Ben sana söyleyeyim. Pırıltılı Hayat'a hoş geldin abi. YouTube kanalı. YouTube. Başkanımız MÜSİAD Başkanı. Öyle mi? MÜSİAD Başkanı. MÜSİAD'ın başkanı. Evet. Malezya temsilcisi. Çok güzel. Bizim Türkiye'de de vardı. Tekstil işiyle uğraşıyor. Ben de tekstil işiyle uğraşıyorum. Biz 30 yıldır burada yaşıyoruz. Buradan evliyiz. Evet. Hepimiz buradan evliyiz. Burada yaşıyorsunuz 30 yıldır. Nasıl abi Malezya'da yaşamak nasıl bir duygu? Sürekli olarak bir ömür yani. Öyle diyeyim. Yani seviyoruz ya Malezya'yı. Sakin.
rahat bir ülke. Yani kavga gürültü olmaz burada. Evet, o sakinlik Herkes var. kendi hayatında. Herkes kendi... Endonezya'daki gibi. Millet relax yani burada. Çok rahat. Yani en fakiri de bugün yani stressiz bir hayat yaşıyor. Doğru söylüyorsun. En zengini de yani. Doğru söylüyorsun. Tamam, hem ye hem Türkiye'de konuş. çok stresliyiz. Ülkemiz güzel. Bizim Türkiye'miz çok güzel. İklim olarak mesela. Yani dünyada belki birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Baktığın zaman. Buranın sıcağına alıştıysan burada yaşarsın. Doğru. Ama kültür olarak çok farklı. Yemesi farklı. Bak haftada bir gün Hikmet abinin burada dönerini yiyeceğiz diye bekliyoruz ya. Arıyoruz ya. Arıyorsun. Cumartesi olsun diye bekliyoruz ya. Niye? Vallahi doğru. Çok kıymetli olduğu için. Malezya yemekleri çok baharatlı. Tamamen farklı. Bizim kültüre uyacak hiçbir yemekleri yok diyebilirim yani. Değil mi Hikmet abi? Yok Evet. yani. Tek tük. Birkaç tane sahibi var. Evet. O da çok fazla birebir uymuyor yani. Yok. Birebir uymuyor. Onun haricinde dediğim gibi rahat bir ülke yani. Memnun oldum tanıştığımıza. Afiyet olsun size. Sağ olun. Malezya'da mesela sen ticaret yaptığın için söylüyorum. Burada Malezya'ya gelecek olan bir Türk vatandaşı bir iş yapmak isterse burada ortalama ne kadar bir bütçeye sahip olması gerekiyor? Mesela adam 5.000 dolarla da iş yapmak istiyor ya 150.000 dolarla da iş yapmak istiyor. Yani şirket kurulumu burada kolay mı ya da işte şartları, Şöyle prosedürlerine bir şey var. Yani ticaret yapmak isteyen veya işte Malezya'ya gelip birleşmek isteyen arkadaşlarımız veya Türk iş insanları tabii öncelikle kişinin kendine olan güveni önemli. Yani burada kapasitesi, becerisi, kabiliyeti bunlar çok önemli. Yani Doğru. her şeyden paradan önemlisi veya iş ticari tecrübesi olması, evet. ticari açıdan bilgisi, birikimi olması, ne mal pazarlayacağı bilmesi, ne yapması gerektiğini ilk önce bilip ondan sonra buralarda gelip işte bu pazarı araştırması Hangi gerekiyor. fırsatlar var burada abi? Tabii. Ne Tabii var burada mesela şöyle fırsat? bir şey var. Yani fırsatı sen kendin arayıp Oluşturacaksın. oluşturacaksın. Şimdi biz sana şu fırsat var da işte bu fırsat var mıydı abi? Sektörde açık mesela. Efendim? Sektörde açık dediğin mesela hani şu da olsa iyi. Yani şimdi zaten Bana şu taze göstergeler şu anda sektörü açık bir şey olarak yani her sektörde her insan var ama başarılı insan kendini iyi bir şekilde yetiştiren, Doğru bir söylüyorsun. şekilde yol bulur, işini götürür. Önemli olan odur. Yani bu sektörde açık var, şu sektörde iş var diye bir konu yoktur. Önemli olan iş ticari bir birikimi olup o sektörde koşturup yani kişi eğer iş yapacaksa yani bahaneleri değil de kendindeki Evet. özgüvenini bulup burada o işi yapacağım deyip o yürekliliğini ortaya koyup cesaretini öyle iş olur. Benim yani şey olarak bilgim Abi sen odur nerelisin ticaret. abi sen? Ben Tokatlıyım. Tokatlı. Evet. Ben Yozgatlıyım. Hemşeriyiz ya. Hemşeriyiz, evet. Sıkıntı yok. iyi de. Niğdeli misin abi sen de? Ay maşallah. Onun için İş isminizi, Anadolu burada abi Yozgatlı. isminizi baştan Fuat. Fuat benim ismim. Fuat Bey, yani şu sektör var, şu sektörde gelin demekten ziyade kişinin kendine ilk önce ne iş yapacağını kendisi bilip bir şekilde bilgisi olup ondan sonra gelip burada hangi sektörde ne iş yapacağını yani ortamı görüp burada yaşayabilir mi, yaşayamaz mı ortamı görüp o şekilde hareket etmesi lazım. Ama biz insanlara işte gelin de şu işi yapın, gelin de burada şu iş olur diye değil de insanın kendine olan özgüvenli olup buralarda bu mücadeleyi yapıp biz Doğru. 5 yıl olmuş hala mücadele ediyoruz. O da yani mücadele de yani kolay değil. O zamanki şartlar daha çok farklıydı. Doğru. Şimdiki şartlar daha büyük teknoloji olarak olsun. Fırsatlar biraz fazla oluyor. Daha kolay oluyor ya da. Oldu. Farklılaştı. Onun için gelip insanın kendini bir görmesi lazım. Ondan sonra ne iş Doğru. yapacağını o alanda, o sektörde bakıp buna göre hareket etmesi Şey gerekiyor. duymuştum ben daha önce bir abim söylemişti. Daha önce burada Türkiye'de şap hastalığından dolayı et ve süt ürünlerini buraya getiremiyorlarmış ve hala o yasak kalkmamış diyorlar. Mesela Tabii o niye da onunla ilgili bir çalışma yapılmamış ki? O gibi çalışmalar da şimdi bizim Türkiye ile serbest gümrük anlaşmasımız yapıldı ama bazı alanlarda bazı kotalar var. Onlar
yani bu işi yapan insanlar bu işe kota uydurmuş veya Avustralya'dan getiriyor. Bu iş için belli bir kota bulduğu için ona izin alınması gerekiyor. Onun izin alınması için de işte buranın resmi Ay, kurumlarından... yasak getirilmiş diye duydum ben de. Efendim? Yasak getirilmiş Türkiye'den et ve Hayır öyle peynir bir şey süt söz ürünleri konusu diye. değildi. Sadece işte bu helal şeyi de çok dikkat ediyor Malezya. Evet, Helal sertifikasına. O Onu sağlaması getirilecek şartları yerine getirmek için o fabrikaları Doğru test edip oradaki fabrikalarla görüşme yapıp oranın hijyenik olup olmadığını bakılıp Tabii. işte onunla ilgili Sağlık Bakanlığı'yla olsun işte buranın ekipleri gidip test edip onun onayını verip ondan sonra gereken işlemler yapılırsa, oraya helal sertifikası alınırsa onunla ilgili bir sorun olmayacağını düşünüyorum ama bu prosedürler belli bir süreç zaman istiyor. Doğru. Ona da uğraşmak istemiyorlar. Uzak biraz mesafe. İşte gelip o mücadeleyi verecek, işte uğraştıracak. Veya öyle bir insan bu işe tebessüm edip yol kat etmesi lazım Doğru. ki onu da yapan arkadaşlarımız olmadığı için veya işte Avustralya'ya yakın olduğu için oradaki insanlar biraz daha bu işe daha şeyler onları getirip yapıyorlar. Yani Evet. burada biraz bizim yavaş olmamız lazım. Biraz odaklanmak Bundan lazım dolayı, o işe. uzak olduğundan dolayı. Uzak, coğrafya uzak olması en büyük İşte etken et, bence. süt ürünleri, peynir Doğru. mesela peynir bile yok burada yani. Getirmiyorlar. Yani onun da helal sertifikası gerekiyor. O, Ama şey duydum ben başkanım, o şap hastalığından dolayı Türkiye'de yıllar öncesinde böyle yasak getirilmiş, sonra kalmış o yasak öyle. hayır öyle bir Getiremiyorlarmış söz diye konusu duydum. değil. Yok, öyle bir yasak. Yok öyle bir şey söz yasak. konusu değil. Siz tabii ticari Önemli olarak olan olaya hakim olduğunuz için bilirsiniz olayı. buradaki şey devletin helal sertifikasında çok özellikle duruyor. Çinliler de olduğu için burada Hatta avantajı var, free trade var. Malezya ile Tabii. Türkiye arasında free trade yani. serbest gümrük anlaşması olduğu Anlaşması için var, evet. daha rahat yani. Sadece işte bu işe yani bu sektörde ilgilenen arkadaşlar ona biraz emek verecek. O insanları davet edecek. Gelecekte bir fabrikayı inceleyecekler, hijyenik olup olmadığını. İlişkileri kuvvetlendirecek. Tabii ki ondan sonraki süreç zaten işliyor. Buradaki ticari ateşlerimiz var. Tanıştığımızda memnun Ben de oldum. abi. Malezya böyle. Biz de öyle diyoruz. Malezya böyle. Gelecek arkadaşlarımız herkes gelebilir. Bize yok. Evet. Kapıdan alabiliyor bize. 3 ay zaten. Şey bize yok. Direkt gelebiliyor. Ülkeden çıkmadan 3 ay daha uzatabiliyor mu? Var mı öyle ihtimal? Yani giriş çıkış yapması gerekiyor. Ha, giri çıkış yapması. Aynen o şekilde. Oldu Bilal abi. Görüşürüz. Memnun oldum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Memnun olduk. Memnun oldum abi. Görüşmek üzere. Sağ olun. Buradasın, teşekkür- buralardasın. Buralardayım abi. Yayınlayacak Abi mısın? çok sağ ol. Yayınlayacağım evet. Bir süre karateye gittim. İsmet Tiraz'a. Bir süre judoya gittim. Buraya geldim. Kocakay Karate Do'ya gittim. Burada da yaptın kardeşim. Burada yaptım. Biraz Akido'ya gittim. Çok güzel. Kung Fu teknikleri öğrendim. Kung Fu var mı sende? Yaptın. Biraz ondan öğrendim. Çok güzel. Vücuda gittim. Body'ye. Çok güzel. Koşuya gittim. 20 kilometre koşuyorum. Koşuya Vay gittim. maşallah. 2 sefer maratona girdim. Hala da bir şeyler yapıyorum. Vallahi maşallah. Seviyorum. Tekrar sorayım, kaç geç abi? Yaş Maşallah. 67. 67. 67. Maşallah var ya. Valla elimizi koparıyorsun ya. Yok yok. Spor Yaşlı işin olduğu için spor güzel bir şey. Severek yapıyorum. doğru söylüyorsun. Severek Dinç yapıyorum. kalıyorsun o zaman da. Tabii. Hala da gene yapıyorum. Biraz vücut yapıyorum. Biraz yürüyorum. Evet. Ne zaman Türkiye'ye gideceksin gene, var mı planın? 2 yılda bir gidiyorum. He, seni sabit. Ha sağ ol. 2 yılda bir. Tek mi gidiyorsun, yengeyle mi gidiyorsun? Bazen beraber gidiyoruz. Bazen tek gidiyorum. Bu sefer tek gittim. Tezgaha kim bakıyor o zaman? O zaman Çocuklar. tezgah et takmıyoruz. He, Tavuğu hazırlıyorum. Buzluğa atıyorum. evet. Oğlumla gelip tavuk. Sen hazırlığını yapıyorsun Evet, önde. tavuk Kaç gün zaten- kalıyorsun Türkiye'de? Gittiğimde 2,5 ay kaldım. Ey maşallah. Yani 2 aydan az gitmiyorum. 2 aydan az gitmiyor. 2 aydan az gitmiyorum. Ne, bir şey diyeceğim bizim Akmadenlilere, Yozgatlara. Buradan var mı selamların? Vallahi çok, her zaman selamımız Eşe, var. dosta. Eşe, dosta, herkese selamımız var tabii. Yahta Çok Madeni güzel yer. Çok güzel. Gerçekten güzel yer. Her taraf güzellik, orman, Aynen. soğuk suları.
Havası, temiz havası. Aynen. Gerçekten güzel. Burada Sıcak suyumuz. aynen. Losa'nın sıcak sular. Sıcak sular nerede var size? Bizim Sarıkaya'da var mı? Sarıkaya var. Başka bir bölgede var mı? Sorgun'da var. Bizim o şeyde Sarıkaya'daki eski Roma hamamı diye geçiyor zaten. Buradan gittiğimde eskiden çok giderdim. Evet. Bu ara gidemedim ama Bir iki çok... defa girmiştim ben, biliyorum o şeyi, böyle çok keyifli bir suyu var böyle, sıcak ama Tabii. bayağı yakıyor. Türk erkekleri geliyorlar ya, evleniyorlar. Gelsin mi, evlensinler mi Malezya'dan? Vallahi gelse tavsiye Endonezya'da aynı ederim. şekilde. Şimdi daha rahat. Gerçekten bu tarafta evlenmek daha rahat. İnsanlar da yakın zaten. Ya böyle bir Türkiye gibi değil. Türkiye'de bir evlenmek bayağı zor. Kız tarafı şunu istiyor, bunu istiyor. Malezya'da öyle bir olay Tabii yok. istekler falan çok fazla olduğu zaman. Çok yani güç Ben- kuvvet yetmiyor. Tabii ben burada karşılaştım birkaç kişi. İşte internetten tanışmışlar, Sabah adasında vesaire, Sabah bölgesinde. Oralardan işte gidip ailesiyle tanışmaya böyle gelmişler. Sonra bir daha görüştüm. Anlaşmışlar, sözleşmişler işte 2-3 ay sonra, birkaç ay sonra neyse düğün yapacaklar falan. Yani herkes birbirinden memnun. Buraya geldiklerinde Çünkü kolay. Türkiye'de biriyle tanışıp da evlenmek o kadar kolay değil. doğru, Burada kolay. Kolay. Türkiye'de gerçekten Türkiye'de daha zor oluyor. oğluna vermek. Burada peki Türk erkeği evlenince buradaki Malay insanı, Malay kadını memnun mu Türk erkeğinden? Öyle görüyor Ya musun onun şimdi şeyini? genellikle memnun. Memnun. Problem yok tabii ki. Bir Bizim de Türk bunlar- erkeği zaten ailesine bakıyor vesaire. Tabii burada zaten ne bileyim artık böyle çok rahat. Kavga dövüş daha sakinler. 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 Sen de görmüşsündür. Doğru doğru, her yer sakin. Sakinler evet. Yani Trafikte korna çalan yok, böyle sakinlik, pek rahatlık. sakin. Yoğun sipariş mi var bugün? Ha, Öyle mi oluyor? Bugün Toplu biraz siparişler. daha fazla. Toplu sipariş var. Biraz sipariş var. Şu Nereye anda gidiyor abi? Türklerden geliyor. Türklerden geliyor. Türklere ben genellikle gönderiyorum. Kilo olarak, ürün olarak. Ha, buradaki Türklere tabii. işte sipariş veriyor sana. Ondan Sipariş sonra... veriyor, kreple gönderiyorum. Tamam, buraya gelen Türkler için bir iletişim numarası buradan söylemek ister misin? WhatsApp'tan sana ulaşabilecekleri bir numara söylemek ister misin buradan? Tabii benim numaram Tabii söyle istersen, onu yayınlayayım ben. 012 Artı diye geçiyor değil tabii mi? artı 60 Artı 60, 12 evet. 655 Evet. 68 35 Bir daha tekrar et abi. artı 60 12 655 68 35. 35. Abimize buraya geldiğinizde arayabilirsiniz. Bekleriz. İletişim kurun. Gelin burada yiyin. Sipariş verin derim. Teşekkür ederim. Eline sağlık abi. Afiyet olsun. Abimiz 44 yıldır burada. Son 8 senesini döner kesiyor burada. Değil mi abi? Evet. Emeklilikten sonra. Emeklilikten sonra evet. Maşallah. Teşekkür ediyorum. Videomuzun sonuna geldik. Burada böyle güzel bir turlama yaptık. Abimizle tanıştık. Güzel bir sohbet ettik Malezya hakkında. Kendisiyle alakalı güzel bilgiler aktardı. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız benim için çok önemli. Calantar bölgesine, burada abimizin yanına gelebilirsiniz. Pazarın diğer ucuna doğru gelecek ve buradan bulabilecek seni. İnşallah bekleriz. İnşallah. Yorum yapmayı, yorumlarınız benim için çok önemli. Hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.